Selamlar herkese, ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta birazcık redstone clock'lardan yani zamanlayıcılardan, timer'lardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önce 5 farklı redstone clock yapımı adı altında bir video çekmiştim. Burada redstone clock'un ne olduğunu da anlatmıştım ama yine bir üzerinden geçeyim. Arkadaşlar redstone clock'lar aslında belirli aralıklarla redstone sinyali veren sistemlere verilen ad. Ve bu sistemleri arkadaşlar biz farmlarda çok kullanıyoruz. Bazı redstone sistemlerinde çok ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli arkadaşlar. Peki ya hiç redstone'umuz olmasaydı o zaman bu zamanlayıcıları nasıl yapacaktık? Buna dair bir video çekmek istedim. Redstone'umuz neden olmasın diye düşünürseniz bazı modlarda veya bazı skyblock'larda redstone'u elde etmesi oldukça zor veya elde edebilseniz bile oldukça değerli. Dolayısıyla çok fazla kullanamıyorsunuz. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bu videoda redstone olmadan nasıl zamanlayıcı yapılabilir bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu zamanlayıcıları inşa etmek için ihtiyacımız olan en temel 3 eşya basınç plakaları, su kovaları ve de tekneler arkadaşlar. Zaten bu 3 eşyanın adını söylediğimde sizin aklınızda bir şeyler canlanmış olabilir bile. Ama hadi gelin pratiğe dökelim ve başlayalım arkadaşlar. Öncelikle L şeklinde 3 adet basınç plakası koyuyorum. Daha sonra bu 3 basınç plakasından ortadakinin hemen arkasına bir tane blok yerleştiriyorum. Ve yine L şeklinde fakat bu sefer ters yönde 3 basınç plakası daha yerleştiriyorum. Bu ortaya koyduğum bloğun hangi blok olduğu önemli değil arkadaşlar. Sadece ışık geçirmeyen veya redstone sinyali geçirmeyen bir blok olursa iyi olur. Olmasa da sistemi bozacağını zannetmiyorum ama yaptığınız bazı sistemlerin yine çalışmasını engelleyebilir. O yüzden önlemimizi alarak biz solid bir blok kullanalım. Yani ne ışık ne de redstone sinyali geçirmesin. Daha sonra arkadaşlar şu L şeklindeki her iki basınç plakalarımızın öndekinin ve arkasındakinin hemen dibine hiç boşluk bırakmadan birer tane daha blok koyuyorum. Yandakilerin ise arkadaşlar bir boşluk bırakarak blok koyuyorum. Daha sonra bu blokları arkadaşlar birleştirerek ortadaki basınç plakalarımızın etrafını çevreliyorum. Daha sonra bu L şeklindeki basınç plakalarının iç kısmına su döküyorum. Tekniğinden de anlamış olacağınız üzere arkadaşlar buraya geldiğimizde hiçbir hareket yapmazsak bu su sürekli devir daim edecek. Yani sürekli ileri ve geri şeklinde bizi ilerletecek. Fakat burada tabii ki biz kendimiz ilerlemeyeceğiz. Buraya bir tekne koyacağız arkadaşlar. Buradaki iki bloğu kırmamın sebebi ise buradan basınç plakalarının üzerine tekne geldiğinde onların sinyallerini kullanmamız. Öncelikle şuradaki sulardan herhangi birinin içine bir tane tekne koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi tekne ilerlemeye başladı. Önce bu basınç plakalarının üzerinden geçti. Suyun üzerinde döndü. Ve şimdi de bu basınç plakalarının üzerinden geçiyor. Tekrar dönerek buradan ilerlemeye devam edecek. Biz buradaki basınç plakalarının üzerine bu tekne geldiğinde bunun vermiş olduğu redstone sinyalini kullanarak sistemlerimizi inşa edebiliriz. Örnek olarak şuraya bir kızıltaş koyuyorum ve tekne üzerine geldiği gibi bu kızıltaşın yandığını yani sinyali algıladığını görebilirsiniz. Tekne ilerlediğinde kızıltaş yanmayı bıraktı. Bunu nasıl kullanabiliriz? Hemen arkadaşlar buraya bir adet piston koyarak mesela buradan yararlanabiliriz. Tekne üzerine geldiğinde piston kalktı. Tekne ilerledi. Tekrar üzerine gelince piston yine çalışacak. Gördüğünüz gibi benim redstone'um yoktu, yine redstone kullandık derseniz buradaki redstone'u kırıp pistonu hemen buraya koyabiliriz. Gördüğünüz gibi tekne geldiğinde yine buradaki piston çalışmış oldu. Şimdi de arkadaşlar bu güzel ama yavaş çalışıyor. Daha hızlısı lazım dediğinizi duyar gibiyim. Bunun için de arkadaşlar hemen farklı bir tanesini inşa etmeye koyalım. Şimdi bizim için ortalama boyutta olacak şekilde şöyle uzun bir duvar örüyorum. Redstone sinyalini ne kadar sık almak istediğinize bağlı olarak bu duvarı uzatabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bu duvara 2 blok boşluklar bırakarak basınç plakaları yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Sonrasında hemen yine bu duvarı bu şekilde uzatacağım.
Daha sonra bu basınç plakalarının arasındaki kalan bloklar arkadaşlar, buralara değil de hemen kenarlarına yine bloklar koyuyorum. Bu sayede aralarına su dökebileceğim. Gördüğünüz gibi burada kullandığım bloklar arkadaşlar teknelerin geçmesi için çok küçük olabilir. Dolayısıyla burada blok yerine çit kullanmayı düşünebilirsiniz. Teknelerin sıkışmasını önlemek için. Ve arkadaşlar yine burada suyun devir daim yapmasını, yani dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla hemen burayı bir kapatıyorum, çevreliyorum. Ve arkadaşlar buraya bir su kovası döküyorum. Su döküyorum. Ve tekrar bir çit koydum ki bu aradan geçmesin. Teknenin buradan dönmesini istiyorum. Suyun buraya yaklaştığında arkadaşlar bittiğini gördüm. O zaman ne yapacağım? Hemen buraya bir tane daha tuzak kapısı koyacağım. Ve bu duvarı uzatacağım. Ve buraya bir tane daha su koyacağım. Buraya su koyduğumda bu tarafa doğru ilerlemesini istemediğim için yine arayı çitlerle kapatıyorum. Şimdi buraya bir tane daha su koyduğumda su hiçbir yere kaymadan oldukça ilerliyor. Buraya yakın suyun şiddetinin azaldığını, artık akışının yavaşladığını ve burada da bittiğini görüyorum. Yine bitmesine yakın bir basınç plakası yerleştiriyorum. Ve bu duvarı tekrar bitişe kadar uzatıyorum. Buraya bir su daha döktüm. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi dönüyor. Buraya da bir çit koyacağım önlem olarak. Şimdi arkadaşlar bu suyun akıntının buraya geldiğinde bu köşede durduğunu görüyorsunuz. Buradaki su bu basınç plakasına doğru eğimli değil. Bu ileriye doğru, bu yöne doğru gidiyor. Bunu engellemek için ne yapacağım arkadaşlar? Hemen buraya bir tane daha çit koyacağım. Ve bu duvarı biraz daha uzatacağım. Böyle yaptığımda arkadaşlar buraya bir basınç plakası koyuyorum. Ve bir su döküyorum. Ve gördüğünüz gibi artık bu suda eğimli. Şimdi bu nasıl daha hızlı oldu bundan? Buradaki yol daha uzun derseniz şu şekilde daha hızlı oldu. Burada her iki blokta bir basınç plakasına denk geliyor. Eğer biz elimizdeki az olan kızıltaş sistemini, kızıltaş tozlarını bunları birleştirmek için kullanırsak burada her iki blokta bir bu kızıltaşlara sinyal vereceği için bundan çok daha hızlı çalışacağını görebilirsiniz. Hemen karşılaştırmak için şöyle bir şey yapacağım. Buraya bir piston koyacağım ve bu tekne bu basınç plakalarının üzerine geldiğinde bunun çalışmasını sağlayacak. Ve aynısını buraya da yapacağım. Hemen bu kızıltaş sinyalini uzatıyorum ki daha yakından görebilelim. Ve şimdi arkadaşlar buraya bir tane tekne bırakıyorum. Evet, tekne ilk başta suyun içine gitmesi birazcık zor oldu ama gittikten sonra daha sorunsuz çalışacaktır. Tabi bunu daha rahat yapmak için şöyle düz bir tekne koyup bunu suyun içine itmeyi denemek çok daha mantıklı olabilirdi. O tekne ilerlemesine yakın arkadaşlar bir tane daha koyuyorum ki bu tekne bu uzun yoldan geçerken sinyal alamayacağımız için arkasına bir tane daha tekne koymuş oldum ve tekrar bu basınç plakalarının üzerine geldiğinde redstone sinyali çalışsın. Şimdi görün, aradaki farka bakın arkadaşlar. Bu uzun süre açık kalıyor, uzun süre sonra kapanıyor, fakat buradaki piston çok daha hızlı şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu aradaki tekne sayısını arttırarak, fakat senkronizasyonu doğru bir şekilde yapmak lazım. Aynı anda tuzak kapısının üzerine gelirlerse bir manası olmaz. Ama buradaki tekne sayısını yeterince mantıklı şekilde arttırarak buradaki pistonun çok daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. Bir diğerini arkadaşlar mantığını anladığınıza inanarak direkt yapımına geçeceğim. Daha büyük bir tanesini, daha farklı ve daha yavaş çalışan bir tanesini inşa edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sonuncusunu da inşa ettim. Ben bunu bu kadar uzatmayı tercih ettim. Siz daha da fazla uzatmayı düşünebilirsiniz. Bana bu kadar yavaş olması yeterli geldi. Yavaşlatmak için daha da uzatabilir veya hızlandırmak için araya daha sık basınç plakaları yerleştirip daha fazla tekne koymayı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi buraya bir tane tekne koyacağım.
Tekneyi koyma aşaması işin arkadaşlar en can sıkıcı kısmı. Çünkü tekneyi koyması birazcık zor oluyor. Evet, tekneyi suyun içine atmayı başardım. Şimdi arkadaşlar bunun ne kadar yavaş çalıştığını göstermek için de ben buradaki basınç plakasından buraya doğru bir hemen piston çekeyim. Bu da arkadaşlar bizim en yavaş çalışan sistemimiz olacak. Gördüğünüz gibi tekne oldukça yavaş ilerliyor. Buraya gelmesi çok uzun zaman alacak ve ben ne kadar yavaş olmasını istersem bunu çok daha fazla uzatabilirim. Burada arkadaşlar hızlandırmak istersem de buradaki en önemli püf noktası bir blok aralıklarla yapmamak. Minimum 2 blok aralıklarla basınç plakası koyabiliriz. Çünkü bir blok aralıklarla koyduğumuzda suda bir akıntı oluşmayacaktır. Dolayısıyla tekne ilerlemeyecektir arkadaşlar. Buradaki teknemiz yaklaşıyor ve gördüğünüz gibi buradaki pistonumuzu çalıştırmamasının sebebi redstone'u çok uzağa koymuş olmam. Gördüğünüz gibi 16 bloktan uzağa redstone sinyal iletmez. Dolayısıyla bu 17 blok olmuş buradaki Kızıltaş. O yüzden çalışmadı ama ne kadar yavaş geldiğini ve mantığını anlayabildiğinizi umuyorum. Şöyle arkadaşlar, neden bir blok olmaması gerektiğini de göstereyim. Eğer bir blok aralıklı şekilde basınç plakası koyarsanız buraya koyduğunuz tekne hiçbir yere ilerlemez. Çünkü arkadaşlar burada bir akıntı yok. Su olduğu yerde duruyor. O yüzden minimum 2 blok yapabiliriz ki bir akıntı olsun ve tekne ilerlemeye devam etsin. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Maksadımı anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz daha oyunun redstone kısmına bağlı içerikler de üretmek istiyorum. Ancak tabii ki bu sizlerin de isteğiyle videoyu izlemeniz ve beğenmeniz de mümkün. Dolayısıyla eğer bu tarz içerikler istiyorsanız yorumlarınızı yazmayı, belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.